Arkadaşlar Güllü'nün ölümüne sebep olduğu iddia edilen kızı Tuğyan'la ilgili yeni gelişme herkesi şok etti. Evet, annesi ünlü şarkıcı Güllü'yü öldürdüğü iddia ediliyor kızı Tuğyan'ın ve biliyorsunuz cezaevinde Tuğyan tutuklu. Ve geçen sene 26 Eylül'de Güllü'nün yüksekten 6. kattan düşerek ölmesinden sonra kızı tarafından öldürüldüğü iddiaları e, epeyce gündemi meşgul etmişti. İntihar mı, cinayet mi tartışmaları sonucunda savcılık, Sayın Yalova Cumhuriyet Başsavcısı toplanan deliller ışığında kızı Tuğyan'ı tutuklamıştı ve Tuğyan'ın en yakın arkadaşı Sultan'ı olay anında evde olan Sultan'ı da ev hapsine mahkum etmişti. Sultan annesini Tuğyan'ın aşağı attığını itiraf etmişti ve hazırlanan iddianame 10 ayda hazırlanan iddianame arkadaşlar mahkemeye sunuldu. Sayın Savcılık tarafından mahkemeye gönderildi ve yargılama yakında başlayacak. Şimdi iddianamede olan detaylar, ayrıntılar zaman zaman medyada yer alıyor. En son gelişme Tuğyan Ülkem Gülter'in Güllü'nün kızının telefon konuşmaları ve inanın bu telefon konuşmaları bu detay herkesi şok etti. Çünkü Tuğyan Ülkem Gülter bir zamanlar sevgilisi olan Kervan isimli şahısla ilgili elinde çıplak görüntüler, çıplak videolar olduğunu ileri sürüp bir arkadaşına bunları yayınlar mıyız diye teklifte bulunuyor. Arkadaşı bunlar şantaj, bu şantaja girer dediği zaman da şantajı severiz diyor, severiz diye cevap veriyor. Ve bu ses kayıtları da arkadaşlar dava dosyasında iddianamede yer alıyor. Nişanlısı Kervan Eminoğlu'na şantaj yapmak istediği iddia edilen Tuğyan Ülkem Gülter'in kayıtlarda özel görüntüleri yayınlatmak istediği ortaya çıktı. Tuğyan'ın yaptığına bakar mısınız? Bu Kervan bir zamanlar onun sevgilisiydi. Ancak iddialara göre Kervan medyaya bu konuda çeşitli bilgiler veriyordu. Konuk olduğu programlarda da çeşitli bilgiler veriyordu ve e, Tuğyan'la ilgili soru işaretlerinin artmasına sebep oluyordu. Tuğyan'a destek değil de sanki Tuğyan'ın bu cinayette, bu ölümde rolü varmış intiba uyanmasına neden oluyordu Kervan ve Tuğyan da bu durumdan çok rahatsız oluyordu iddialara göre. Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada dikkat çekilen gelişmeler yaşanıyor. Tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu iddia edilen ses kayıtları da dosyaya girdi. Peki detaya bakalım. Nişanlıydı bir zamanlar bu Kervan Eminoğlu denen şahısla Tuğyan. Aralarında bir telefon konuşması. Tuğyan'ın arkadaşıyla arasında telefon konuşması, arkadaşına Kervan Eminoğlu'na ait olan bazı görüntüler var bende. Çıplak görüntüler. Bunları yayınlatabilir miyiz? Bunlara yayınlatabilir miyiz? Çıplak videoları var, yayınlar mıyız? Arkadaşı da diyor ki ama bu şantaja girer diyor. Şantaja girer diyor. Mecburdum diyor Tuğyan. Bir gün bu konuma geleceğini biliyordum diyor. Şimdi Tuğyan anladığımız kadarıyla Kervan Tuğyan'ın sırdaşı, eski nişanlısı. Bazı şeyleri hep Tuğyan Kervan'a danışıyor. Zaman zaman Kervan'la paylaşıyor. Kervan'a anlatıyor. Kervan'a söylüyor. İpucu veriyor Kervan'a. Mesela annesini aşağı atmadan evvel iddialara göre Kervan'ı arıyor Tuğyan ve diyor ki
annem birazdan intihar edecek diyor. Yani bu şu demek, şöyle yorumlanıyor. Biraz sonra evet o sana hep bahsettiğim şeyi gerçekleştireceğim ve annemden kurtulacağım demek. Yani kervanı neredeyse kendi suç ortağı yapmak istiyor ama kervan araya mesafe koyuyor. O anlamda kervan akıllı, bu suça iştirak etmek istemiyor. Ve böyle olunca da kervan hep uzakta durunca da ve kervan televizyon programlarına konuk olup da söylemleriyle Tuğyan'a destek olacağı yerde şüpheleri artırınca Tuğyan'la ilgili, Tuğyan da ona şantaj yapmaya karar veriyor. Bu duruma geleceğini, günün birinde bu duruma geleceğini biliyordum diyor telefon konuşmasında arkadaşına. Bir gün bu konuma geleceğimi biliyordum diyor. Ve kayıttaki şantaj sorusuna ise arkadaş diyor ki o şantaj yapmış olacaksın. Tuğyan da severiz diye yanıt veriyor arkadaşına. Yani şantaj yapacağını kabul ediyor ve diyor severiz. Severiz yani şantajı severmiş. Biliyorsunuz dostlar Ferdi Aydın'ın, Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'ın çok büyük bir çabası vardı. Bu konunun ortaya çıkmasında cinayet şüphesinin, Tuğyan'la ilgili cinayet şüphesinin insanların kafasında belirmesinde, sayın savcıların bu konunun üzerine ısrarla gitmesinde, Ferdi Aydın'ın bana verdiği röportajda anlattıkları, bana 4 defa röportaj verdi Ferdi Aydın televizyon programıma, pardon YouTube programıma, YouTube kanalıma konuk oldu ve söylediği şuydu: Güllü benimle çalışıyordu, benim mekanımda çıkıyordu son bir yıldır ve Güllü ablanın beni evladı gibi görüyordu Güllü abla ve bana söylediği şu: kızım beni öldürmek istiyor. Bir gün bana bir şey olursa, eğer bir gün Ferdi sen benim evladımsın, bir gün bana bir şey olursa bunu kızım yapmıştır. Lütfen o zaman öyle bir şey olursa bu konunun üzerine git. Beni kızım öldürmüştür diye ona adeta bir vasiyette bulunuyor. Daha ortada bu cinayet olayı hiç yokken diye söylüyor Ferdi Aydın'a ve Ferdi Aydın da Güllü vefat ettikten sonra ertesi gün beni aradı. Bilal abi dedi, senin programına konuk olmak istiyorum. Çok ilginç şeyler var. Güllü ablanın bana söylediği, anlattığı, bunları seninle konuşmak istiyorum. Herkesin haberi olsun demişti. Ben de kendisini seve seve Ferdi Aydın'ı konuk etmiştim. O videoları arkadaşlar geçen sene Eylül ayına ait, Eylül ayında yaptığımız, Eylül ayının sonunda işte ölümü 26'sından birkaç gün sonra yaptığımız peş peşe o kayıtları videolarım arasında bulabilirsiniz. Canlı yayın olarak bakmayın onlara, aramayın. Videolar kısmında arayın. Çünkü canlı olarak kendisi bağlanamadığı için o zaman Ferdi Aydın Instagram'da canlı yayın olarak bağlanmıştık. Oradan videoyu indirip YouTube'a öyle kaydetmiştim. Dolayısıyla canlı yayınlar bölümünde değil, videolar bölümünde o videoları bulabilirsiniz. Ferdi Aydın'la yaptığımız o yayınları, Güllü'nün, rahmetli Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'a söylediklerini ve Ferdi Aydın'ın bana anlattığı daha başka ilginç ayrıntılar da vardı kızıyla ilgili. Hepsini o zaman konuşmuştuk. O yayınlarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Ve tabii sayın savcılar bu dosyayla ilgili çok ayrıntılı çalıştılar. Cumhuriyet Başsavcısı, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı önderliğindeki onun yardımcı savcıları ve polis teşkilatı çok ayrıntılı çalıştılar. Benim için ilginç olan detaylardan biri de Kapıkolu'ndan bu cinayeti yine kızının işlediğine dair diğer delillerin de ortaya çıkarılması. Kapıkolu adeta bir ayna görevi gördü. Güllü'nün ölmeden önce değiştirdiği dış kapının, güvenlikli kapının, şifreli kapının kolundan odada yaşananların
yansıması ve tuvaletin yanındaki, banyonun yanındaki kameranın kapı kolunun üzerindeki görüntüleri kaydetmesi arkadaşlar. Yani kamera banyonun çıkışında Güllü ne oluyor orada diyerek banyodan eteğini düzelterek çıkıyor. Yukarıda kamera kapı kolunu görüyor. Odanın içini göremiyor. Odanın içindeki kamera arızalanmış, kapatılmış, bilerek kapatmış kızı. O sadece ses kaydı yapıyor odadaki. Ve odanın içindeki hareketler, gölgeler kapı koluna yansıyor. Kızı ve Sultan Güllü aşağı attıktan sonra, Güllü aşağı düştükten sonra, pat sesi duyulduktan sonra 7 saniye odanın içinde hiç kıpırdamıyorlar. Kapı kolunda hiçbir hareket yok. 7 saniye. Annen aşağı düşüyor, Güllü aşağı düşüyor ve sen 7 saniye kıpırdamıyorsun. Olur mu öyle şey? Çığlık çığlığa aşağı bakarsın, koşarsın, odanın içinde çırpınırsın. Buradan da savcılar bu işin planlı bir cinayet olduğunu, şaşırmamalarından, 7 saniye boyunca kıpırdamamalarından, bu da çok önemli bir delili kapı kolu üzerine. Bu da beni çok şaşırtmıştı arkadaşlar. Bu delilin bulunması. Bu konudaki videoda burada bulabilirsiniz. O konuda da bir video çekmiştim geçtiğimiz günlerde. Peki arkadaşlar, görüşürüz. Bu konuyla ilgili daha yayınlarım devam edecek. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.